Panik atakla ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Atak anında sizin orası güvenli yeriniz olacak. Herkese merhaba. Bugün sizlere panik ataktan bahsedeceğim. Peki neden bu hafta panik atak konusunu seçtik? Çünkü obez bireylerin çoğunlukla panik atak problemi yaşadığını biliyoruz. Ve hastalarımızda da çoğunlukla panik atak, panik bozukluk, kaygı bozukluğu görülmekte. Ve ameliyat öncesi panik atağı olan hastalarımız ne yazık ki çok endişelenmekte ve bu sebeple de ameliyat öncesi görüşmelerde bazı rahatlama egzersizleri yapmaktayım. Bu anlık bir müdahale oluyor. Aslında hastalarımızın ameliyat sonrasında da panik bozukluk tedavisine devam etmeleri gerekiyor. Çünkü kilo verme sürecinde panik olma durumu kişinin sürecini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sürekli tartılmak, kilo veremediğinde endişelenmek gibi. Bunlara ek olarak ki biz genel olarak panik atakla nasıl başa çıkılır, panik atak neden ortaya çıkar ve ne yapmak gerekir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle panik atakla ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Panik atak kendi başına bir psikiyatrik tanı değildir. Genelde depresyon veya kaygı bozukluğuna eşlik eder. Nöbetler halindedir. Bir anda ortaya çıkar ve kişi o an yoğun bir korku duygusu hisseder. Bazen bu ölüm korkusu olabilir, bazen kalp krizi geçiriyormuş hissi, bazen delirecekmiş korkusu olabilir. Ve bu atak ortaya çıktığında genelde bazı fiziksel belirtiler yaşanıyor. Bunlardan en yaygın olarak görüneni nefes darlığı, boğuluyormuş hissi, kalp çarpıntısı, vücutta uyuşma, titreme, terleme ve kişi bu fiziksel belirtileri katastrofize ediyor. Yani felaketleştiriyor. Kalp çarpıntısı olduğunda acaba kalp krizi mi geçiriyorum? Nefes darlığı yaşadığında acaba boğuluyor muyum? Vücudu uyuştuğunda, bacakları uyuştuğunda acaba felç mi geçireceğim? Gibi fiziksel belirtileri aşırı abartıyorlar. Peki aslında bu fiziksel belirtiler neden ortaya çıkıyor? Biraz da oraya bakalım. Genel bir gerginlik seviyesi, stresli yaşam, aile problemleri, evlilik problemleri, kişinin bireysel psikolojik sıkıntıları, iş hayatı önemli nokta, eğitim hayatı önemli nokta. Kişi bunlarla başa çıkmadığında, bunları bastırdığında, bir destek almadığında vücut bir alarm veriyor. Ve bu alarmı fiziksel belirtilerle veriyor. O sebeple panik atak ortaya çıkıyor. Peki panik atakla baş etmek için ne yapmak gerekir? Öncelikle ben panik atak danışanı geldiğinde ona ilk atağını soruyorum. İlk atağını ne zaman geçirmiş? Hangi fiziksel belirtileri yaşamış, aklından hangi düşünceler geçiyormuş, hangi duyguları hissediyormuş. Daha sonra en son yaşadığı atağı öğrenirim ve yine aynı bu detaylı soruları sorarım. Ve en yoğun yaşadığı atağı sorarım. Bunu da bir güzel detaylandırırız. Ve sonrasında bir panik günlüğü yazmaya başlıyoruz. Bu panik günlüğünde kişinin atak yaşadığı anları kaydetmesini istiyorum. Ve bu atağı yaşarken hangi fiziksel belirtileri hissettiğini, hangi psikolojik belirtileri hissettiğini, aklından hangi düşünce geçiyordu, hangi duyguyu hissediyordu, ölecekmiş korkusu mu vardı, aklımı kaçıracağım düşüncesi mi vardı? Bunları tek tek kaydediyoruz. Daha sonra bu ataklar arasında ortak bir nokta var mı? Buna bakıyoruz. Kimisi bazen sadece iş yerinde atak yaşadığını fark eder. Kimisi sadece metroya bindiğinde, kimisi kapalı alanda, kimisi ailesiyle ilgili bir problem yaşadığı dönemde bu atağı yaşayabilir. Bunlar bizim problemi öğrenmek için yaptığımız taktikler oluyor. Tetikleyicileri bulmuş oluyoruz. Daha sonrasında kişinin asıl önemli olan, asıl yapması gereken şey şu. Tıbbi testlerden geçiyor olması. Tüm tıbbi testlerden geçmesi ve ondan sonra fiziksel muayenesi yapıldıktan sonra doktorlar ona bir şeyin yok dedikten sonra biz psikolojik etkenlere bakıyoruz. Bu psikolojik etkenler de biraz önce bahsettiğim aile problemleri, eş problemleri, genel stresli hayat oluyor. Bunlara ek olarak kişi bazen problemlerle başa çıkmada daha güçsüz olabiliyor. Duygularını ifade etmede daha güçsüz olabiliyor ve bu sebeple de atak ortaya çıkabiliyor. Ve biz başa çıkarken bu panik günlüğünü oluşturduktan sonra, ortak sebepleri bulduktan sonra bu tetikleyicilere karşı neler yapabilir? Bunun üzerine bazı bilişsel ve davranışçı yöntemler uyguluyoruz. Ama danışanların daha çok istediği o atak anında nasıl başa çıkabileceğini öğrenmek. Çünkü o an problem üzerine konuşmak belki onu biraz daha sıkabiliyor. O yüzden daha çözüm odaklı
odaklı teknikler istiyorlar. Ben de o yüzden size biraz daha çözüm odaklı tekniklerden bahsedeceğim. En önemlisi nefes kontrolü. Çünkü atak yaşadığınız anda hızlı bir şekilde nefes alıp verirsiniz. Biz buna hiperventilasyon diyoruz. Ve nefesinizi kontrol edemediğiniz için daha çok panik olursunuz. O yüzden seans içerisinde bu hızlı nefes alıp vermeyi prova edip daha sonrasında nefesi kontrol altına almaya öğretiyoruz. Peki nasıl? Kimisi 3 saniye, kimisi 5 saniye, kimisi 8 saniye kuralı diyor. Ortalama olarak 5 saniye diyelim. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Bu nefesi 5 saniyede alıyoruz. Daha sonra bu nefesi uzun bir süre yine 5-6 saniye kadar tutuyoruz. Sonra ağzımızdan çorba üfler gibi nefesi aldığımız saniyenin 2 katı kadar o nefesi veriyoruz. Ve bunu 5-6 kez tekrarladığımızda o atak anında nefesimizi kontrol altına almış oluyoruz. Bir başka teknik imajinasyon tekniği. Bir imajinasyon yaratmamız gerekiyor zihnimizde. En mutlu olduğunuz, en huzurlu olduğunuz anı düşünün. Ve o anı o kadar detaylı bir şekilde imajine etmeniz gerekiyor ki atak anında sizin orası güvenli yeriniz olacak ve o güvenli yere gideceksiniz. Mesela bir sahil kenarında olduğunuzu düşünün. Sizin mutlu olduğunuz an bu olsun. O sahil kenarındayken nerede oturduğunuzu, manzaraya hangi açıdan baktığınızı, dalgaların sesini, denizin rengini detaylı bir şekilde zihninizde oturtmanız gerekiyor. Ve atak geldiğinde kendinizi bir köşeye alıp oraya oturup gözlerinizi kapatıp bu güvenli yere gitmenizi isteyeceğiz. Bu güvenli yere gittiğinizde aynı zamanda nefes kontrolünü yapmanızı isteyeceğiz. Bu da ayrı bir teknik oluyor. Daha sonrasında gevşeme egzersizleri var. Gevşeme egzersizlerini sadece atak anında değil, kişinin o hafta boyunca yapmasını istiyorum. Bunu ödevler olarak veriyorum ve uygulamalı gevşeme egzersizlerinde danışana kaslarını gevşetmeyi öğretiyoruz. Ve bunu tüm organlar üzerinde. Mesela önce sağ bacağını, sonra sol bacağını, önce sağ kolunu, sonra sol kolunu. Çünkü kişi gergin olduğunda, panik olduğunda, kaygılı olduğunda vücudu kasılıyor. Ve bu kasılmayı nasıl gevşetebileceğini öğretmek de onu rahatlatan bir diğer teknik oluyor. Ondan sonra anda kalma tekniklerini öğretiyoruz. Çünkü atak anında biz vücudumuza odaklanıyoruz ve vücudumuzdaki belirtileri yanlış yorumlama eğiliminde oluyoruz. O yüzden bu yanlış yorumlamanın önüne geçmek için kişiyi vücudundan uzaklaştırmak gerekiyor. Odağını başka yere çekmek gerekiyor. Bunu yapmak için de çevreye odaklanmasını istiyorum. Mesela 5 tane bir şey bulun, bir nesne bulun ve görebildiğiniz bu 5 nesneyi sayın. Belki bunu renklere göre de kodlayabilirsiniz. 5 tane kırmızı bir nesne bulacağım gibi. Daha sonra 4 tane alabildiğiniz kokuyu seçin. Daha sonra 3 tane işitebildiğiniz sesi seçin. Hangi sesleri duyuyorsunuz? 2 tane de dokunabildiğiniz şeyi seçin. Koltuk, masa, araba koltuğu fark etmez. Bunu yaparken de bedeninizden uzaklaşmış oluyorsunuz. En önemli nokta bu. Çünkü bedene aşırı derecede odaklanıyoruz ve bedendeki belirtileri daha böyle can kulağıyla dinliyoruz ve bu da bizim abartmamıza sebep oluyor. Mesela şu an ben konuşurken size odaklı olduğum için vücudumu dinlemiyorum. Ama ben bir dakika durup vücuduma odaklansam o zaman işte elimin kaşındığını, başımın ağrıdığını, belki biraz midemin bulandığını hissedebilirim. Ama bunu vücuduma odaklanırsam hissederim. Odaklanmazsam hissetmem. O yüzden bedenden odağımızı çekmek gerekiyor. Gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri, odağı değiştirme en sık kullanılan tekniklerdir. Ve bunu duyularımızla yapmak daha çok işe yarar. Bunlara ek olarak kişi bunları yapmasına rağmen atağı geçmiyorsa ya da atağı tekrardan gelecek diye bir endişesi varsa biz ona beklenti anksiyetesi diyoruz. Yani kişi artık ataklarından kurtuldu, atak yaşamıyor. Belki birkaç aydır yaşamıyor ama ya atak gelirse korkusu yaşıyor. O zaman bu beklenti anksiyetesinden kurtulmak için de kanıt aramak gerekiyor. Tekrar yaşayacağına dair kanıt ne? Ya da kalp krizi geçireceğini düşünüyor. Kalp krizi geçireceğine dair kanıt ne? Aşağı doğru ok tekniği uyguluyoruz. Mesela trafikte atak geçireceğinden korkuyor. Trafikte atak geçirirsen ne olur?
İşte orada kalırım, kendimi çok çaresiz hissederim. Çaresiz hissedersen ne yaparsın? O zaman ne olur? Ambulansı ararım. Peki ambulansı aradığında ne olur? Ambulans gelir ama ya trafikte giremezse? Peki trafiğe giremeyen ambulans gördün mü hiç? Trafikte ambulanslara yol açılır. Bu şekilde kanıt arayarak, aslında sokratik sorgulama yaparak onun düşüncesinin, endişesinin altında aslında mantığa dayanan bir temel olduğunu ona göstermiş oluyoruz. Bunlar bizim çözüm odaklı yaklaştığımız teknikler. Bir de kişinin kaçındığı noktalar oluyor panik atak dolayısıyla. Atağın geleceğinden korktuğu yerler oluyor. Bunlar biraz önce bahsettiğim gibi trafik olabilir, toplu taşıma araçları olabilir, asansör olabilir. Bu yerleri belirleyip kaçındığı, korktuğu durumların bir listesini yapmalıyız ve bu listeyi kolaydan zora doğru sıralamalıyız. Daha sonra tek tek onlara maruz bırakmamız gerekiyor. Ama bu maruz bırakmayı direkt dışarıda git metroya bin tek başına şeklinde değil. Öncelikle seans için maruz bırakmalar yapmalıyız. Yani seans odasındayken imajine ederek, hayal ederek onu oraya götürmemiz lazım. Ve atağının başladığını hissettiğinde ona o anda o atakla nasıl başa çıkabileceğini uygulamalı olarak göstermemiz lazım. Eğer bunu seans içinde öncesinde yapmazsak, direkt onu oraya koyarsak buna taşırma deniyor. Yanlış bir yöntem. O yüzden öncelikle seans içerisinde, daha sonra seans dışında, önce yanında birileri varken, daha sonra yanında biri yokken böyle aşamalı bir şekilde maruz bırakmamız gerekiyor. Obez bireylere tekrardan dönecek olursak, panik bozukluğu, panik atak, kaygı bozukluğu, depresyon, bunlar obezite problemi yaşayan bireylerde çok fazla görülmekte ve genellikle kişi en son raddeye gelene kadar bu konuda bir destek almamaktadır. Çözüm odaklı teknikleri deneyebilirsiniz. Biraz önce anlattığım teknikleri deneyebilirsiniz. Ama problemin kökeninde mesela eş problemleri var ve eşinizle olan problemleriniz hiçbir şekilde çözülmüyor. O zaman panik atağı o an siz o tekniklerle söndürseniz de ileride tekrardan nüksedebilir. Ve bu noktada mesela ilaç tedavilerinin, panik atağa yönelik ilaç tedavisi ne kadar etkili olursa olsun ileride %95 oranında atağı tekrardan nüksettirdiği görülmüş. O sebeple problemi keşfettikten sonra, tetikleyicileri keşfettikten sonra bir uzmandan destek alın. Biliyorum panik atak çok zor. O an o atağı yaşarken ölecekmiş gibi hissetmeniz, nefesinizi kontrol edememeniz, bunların hepsi çok zor ama başa çıkmak da çok kolay. Bunları bir uzmandan öğrenin ve hayatınız zehir olmadan çok basit bir başa çıkma yöntemi kullanarak bu zorlu anda kalmayabilir ve hayatınızdaki genel gerginliğin sebep olduğu bu ataktan uzaklaşabilirsiniz. En önemli noktada vücudun size alarm veriyor olduğunu bilin. Demek ki bir şeyleri ihmal ediyorsunuz kendinizle ilgili. O sebeple vücudunuz artık beni düşün, bana bak diyor. O yüzden vücudunuzun alarmına kulak verin. Teşekkürler.